Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. Aynı zamanda artık günlük açılımlarıma şifa ile ilgili bir bölüm de ekledim. Artık her açılımın sonunda o günün enerjisinde ne zaman denk gelirseniz bu videoya hangi enerjiye ihtiyacınız varsa sizinle beraber bunu belirleyeceğiz ve yorumlara evet yazan, izin veriyorum yazan arkadaşlarım için de bedenlerine, alanlarına bu enerjinin yüklenmesi için şifa çalışmasını yapacağım. Şimdi öncelikle aklınızdaki kişi hayatında neler yaşıyor buna bakalım. Daha sonra sizin hayatınızda neler olabilir buna bakalım. En sonunda bugün şifalı taşlarla ilgili bir şifa çalışması yapacağız. Hangi şifalı taşın enerjisine ihtiyacınız var bunu belirleyeceğiz. Yorumlara evet yazan arkadaşlar için de, izin veriyorum yazan arkadaşlar için de şifa çalışması yapılacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor? Buna bakalım. Bu sizin kartınız. Direkt sizin kartlarınızın yanına düştü çünkü. Şimdi karın ruhu olarak geliyor. İçinde bulunduğun durum sana soğuk hissettiriyor. Karın dondurucu soğuğu seni tepkisizleştiriyor. Evrensel enerji kartı planlı hareket etmek, ileri görüş, rasyonel düşünmek, muhakeme etmek, eşitlik ve adalet sağlamak dedi Kupa Prensi ile beraber. Şimdi genel olarak kendini soğuk hissettiği bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Sevgisiz hissettiği bir sürecin içerisinde olarak geliyor aklınızdaki kişi. Ancak burada daha çok böyle hayatında artık daha mantıkla ilerlemek istediği bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Burada birazcık kendi çıkarlarını koruma isteğinin olduğunu da bize aktarıyor. Şimdi normalde günlük hayatında da böyle biri olabilir. Daha rasyonel bakan, daha böyle mantık çerçevesinde ilerleyen biri olabilir aklınızdaki kişi. Ve bugünün enerjisinde de daha çok bu soğuk enerjilerden kaynaklı da daha çok böyle kendini çektiği, daha böyle tam olarak bencil diyemeyiz ama daha çok kendini düşünmek istediği bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Şimdi Kupa Prensi ile beraber burada daha çok böyle eylemsellik var. Daha barışçıl bir tutum içerisinde olmak istiyor. Ama buradaki o barışçıl tutum içerisinde olma durumu kendi çıkarları için. Yani bu zamana kadar çok fazla böyle eyleme geçmeyen, böyle hareket etmeyen biri ise eğer burada bir eylemsellik durumu var. Eyleme geçme isteği var. Hatta burada bir yardım etme ya da karşısındaki kişinin duygularını anlayarak ona yaklaşma durumu var. Ama bunun en büyük sebebi de daha çok böyle akıllıca davranmak istemesinden kaynaklı. Bazıları sevgi almakta zorluk çekiyordur şu an enerjisinde. O yüzden sevgiyi almak adına bu stratejiyi geliştirmiş olabilir. Bazıları da sadece aradaki o negatif enerji onu rahatsız ediyordur, huzursuz ediyordur. O alanı şifalandırmak için bunu yapıyor olabilir. Değişiklik gösterebilir. Şimdi sabır, sadakat, beklemek, denge, politika, öfke, gelmek istemeyen bir karttı, yüzleşmek. Şimdi sabrettiği bir sürecin içerisinde bir süredir sadakat konularıyla sınanıyor olabilir. Sadakatsizlik yapmış olabilir ya da güven konularında sınandığı bir süreçten geçmiş olabilir. İlla kendisi negatif bir şey yapmış anlamına gelmiyor. Ama genel olarak baktığımızda bakın sabır kartı ve beklemek kartı daha çok eylemsiz bir yapıda. Eyleme geçmek çok istemeyen bir enerjide. Çünkü burada biraz sadakat konusunda bağlanmak da istemeyen bir enerjide geliyor aklınızdaki kişi. Kendine göre yanlış yaptığını kabul ediyor olabilir ya da kendine göre doğru yapmıştır ama yine de adım atması gereken tarafın kendisi olduğunu düşünüyor olabilir. Ama bunlara rağmen harekete geçmeyi tercih etmiyor. Çünkü burada genel olarak bağlılık kurmak, bağ kurmak istemeyen bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. O yüzden daha çok bekleme enerjisinde tutmak onu daha güvende hissettiriyor diyebiliriz. Dengeye gelmesi gereken bir sürecin içerisinde aslında farkında bunun. Birçoğu için
ailesel, şimdi denge kartı evet ruhsal dengeden bahseder, duygusal, zihinsel ve fiziksel uyumdan bahseder ama bakın resme dizilişteki gibi bir ağaç vardır ve kökleri de belirgin bir ağaçtır. Yani atalardan gelen de eyleme geçmeme ilgili, geçememe ile ilgili, eylemsizlikle ilgili bir durum olabilir, inanç olabilir ya da sadakatle ilgili olabilir. Bazıları için sadakat olabilir, bazıları için eylemsellik olabilir. Şimdi bunların altında birçok sebep vardır. Sadakati şöyle koyuyorum çünkü onunla ilgili birçok arkadaşımız zaten artık kafasında bir şeyleri oturtmuştur. Ama eyleme geçememekle ilgili kendini değersiz hissediyor olabilir, yetersiz hissediyor olabilir, layık hissetmiyor olabilir. Ve burada bazıları harekete geçerse kendi güvenli alanından çıkacağı için bunu tercih etmiyor olabilir. Bazı insanlar değişime ve dönüşüme kapalı olabilir gibi bir sürü sebep olabilir. Sorumluluk almak olabilir gibi. O yüzden burası birazcık onu tutuyor diyebiliriz. Şimdi daha çok böyle politik davranmaya çalıştı. İşte oradaki o rasyonellik, kendi çıkarına göre davranmak. Bu kötü olarak düşünmeyin bunu. Aslında hepimizin hayatın içerisinde yaptığımız şeylerden biri. İkiyüzlülük olarak bunu aktarmıyorum. Burada burayı iyi ayırmak gerekiyor. Burada bazen normal şartlarda çok böyle hemen eylemselizdir. Harekete geçeriz, eyleme geçeriz ama işte burada yaptığımız o eylemselliğin işte örnek veriyorum karşımızdaki o kişi için adım atmaya değer olmadığını düşünebiliriz. Ya da işte orada atacağımız o adımın karşılığının olmayacağını biliriz gibi. Anlatabildim mi bilmiyorum ama yani burada birazdan kendini koruma isteği içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Beklemekle ilgili, işte bu sabretmekle ilgili, harekete geçmemekle ilgili, daha çok karşısındaki insanlardan beklemekle ilgili burada bastırılmış bir durumun olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada geçmişte atalardan biri bunu yaşamış olabilir, atalarından biri bunu yaşamış olabilir ya da kendisi bunu yaşamış olabilir. Burada iki türlü söyleyebilirim. Bir taraf harekete geçtiği için başına kötü şeyler gelmiş olabilir. Bir tarafta harekete geçmediği için pişman olup sıkıntılı süreçlerin içerisinde kalmış olabilir. Kolektif bir açılım. O yüzden İki olasılığı da aktarıyorum. Buradaki her ne olursa olsun, hangi durum olursa olsun aslında beklemekten kaynaklı ruhsal olarak kendine kızdığı, öfkelendiği bir sürecin içerisinde olduğunu bilmek gerekiyor. Zaten sistem bizi bu tür şeylerle sınar ki farkına varalım. İşte ruhumuza uygun olmayan bir durumun içerisindeysek oradaki o rahatsızlık, o ruhsal içte bizi dürten diyeyim durum der ki hadi harekete geç. Hayır sen bunu istemiyorsun harekete geç. Burayı değiştir der. O huzursuzlukla birçok insan harekete geçmeye ya da yardım almaya başlar. Burada da sistemin aslında işte buradaki o tıkanıklığı, o akışın bozulma durumunu düzeltmesi adına onu zorluyor diyebiliriz. Burada yüzleşmesi gereken birçok şey var. Özellikle öfkesiyle ve idare etme durumuyla. Şimdi burada kendini korumak için edindiği o tavır doğru mu? Bunu güzel bir değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü burada kendini korumak olarak adlandırdığı şey aslında onun eyleme geçmesini, harekete geçmesini engelleyen bir durum olabilir. Bunu fark etmesi gerekiyor ve bununla yüzleşmesi gerekiyor diyebiliriz. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım günün enerjisinde, iş hayatında neler olabilir? Sizinle ilişkisinde neler olabilir ve aile hayatında neler olabilir? İş hayatı yoksa okul olarak alabilirsiniz ya da günlük yaşam gibi de düşünebilirsiniz burayı. Direkt iş olarak söylüyoruz ama şimdi aile tarafını da özellikle üçlü bir durumun içerisindeyseniz ve bir ailesi varsa o aile olarak da alabilirsiniz. Kendi durumunuza göre gelen bilgileri yorumlayın lütfen. Şimdi kupa sekizlisi, kılıç kraliçesi, kılıç ikilisi, para dokuzlusu, kupa beşlisi ve imparator kartları geldi. Şimdi iş hayatıyla ilgili başlarsak eğer kupa sekizlisi, para dokuzlusu ve kılıç dörtlüsü geldi. Şimdi öncelikle burada bazı sıkıntılı süreçlerden geçmiş olabilir iş hayatıyla ilgili. Arkasını dönüp gitmesi gereken bazı durumlarla karşı karşıya kalmış olabilir. İş hayatında attığı adımlar düşündüğü gibi sonuçlar vermemiş olabilir ve bir şeyleri geride bırakmak zorunda kalmış olabilir. Bu bazıları için
işte kendi çalışmak istediği alanla ilgili adımlar atmıştır ama işte maddi olarak gereken karşılığı alamamıştır ve kendi ekonomisini toparlayabilmek ya da maddi durumunu toparlayabilmek adına bazı şeyleri geride bırakmıştır. Ya da işte bir iş teklifi gelmiştir. Çok istemese bile, severek çalışmayacağını bilse bile maddi olarak daha iyi bir imkan sunulduğu için o alana geçmiş olabilir. Burada biraz arkaya dönüp gitmek zorunda kalma durumları var iş hayatıyla ilgili. Bu süreçte biraz kendini yalnız hissetmiş olabilir. Para dokuzlusu geldi, tılsım dokuzlusu. Her zaman derim ki tılsım dokuzlusu imparatoriçe enerjisidir. Üretkendir, maddi ve manevi birçok şeyi halletmiş bir kişidir. Ama biraz yalnızlık enerjisi vardır burada. Şimdi burada iş hayatında ne kadar sıkıntılı bir süreç olsa da maddi taraf, hatta madde taraf diyelim, dünyevi şeylerle ilgili birçok sorunu çözmüş olabilir ya da birçok sorun böyle iyiye doğru gitmeye başlamış olabilir. Ama kendini biraz yalnız hissediyor diyebiliriz. Ne kadar maddiyatla ilgili doğru adımlar atmış olsa da iş hayatında şu an çok da mutlu olmadığını söyleyebiliriz. Kendini toparlamaya çalıştığı bir sürecin içerisinde çok fazla duygularını çevresindeki insanlara aktarmıyor olabilir. Sevmediği bir işi yapıyor olabilir ya da sevdiği işi yapsa bile özgür olmayabilir, öyle söyleyeyim. Başkalarının yönlendirmesiyle çalışıyor olabilir. İşte onun tekniği farklıdır ama çalıştığı yerde şu teknikle çalışacaksın denilmiş olabilir gibi bir sürü şey söyleyebilirim bu alan için. O yüzden iş hayatıyla ilgili aslında kötü değil ama yani daha doğrusu görünürde kötü değil ama içsel olarak biraz sıkıntılı bir sürecin içerisinde. Aslında baktığımızda hepimiz için böyle yetiştiriliyoruz çünkü işte evin olsun, işte bilmem neyin olsun, sigortalı işin olsun, şuyun olsun, buyun olsun diyerek ama birçok kişi bu süreçte işte 30-40 yaşına geldiğinde, yani 30'unda fark eden yine iyi bence ama işte 40'ta 50'de dönüp baktığında aslında ne kadar mutsuz bir iş hayatı olduğunu fark ediyor ya da işte yıllarını ne kadar böyle mutsuz bir şekilde iş hayatı olarak aktarıyorum geçirdiğini fark ediyor. İşte birçok kişi farklı bir yeteneğe sahip ama işte o yetenekte ya da o alanda çok iyi para kazanamayacağı düşünüldüğü için farklı şeylere yönlendiriliyor. Burada tabii ki birçok şey söylenebilir ama en azından bir anne olarak şunu söyleyebilirim. Kişiler çocuklarını ne istiyorsa, neye eğilimleri varsa, neye yetenekliyse, neyi yaparken mutluysa eğer ona yönlendirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ülkemizde şu an o kadar çok işte öğretmenlikten mezun olmuş kişiler var ki ve atanmayı bekliyor. Ve birçok kişi yani evet tabii ki isteyerek de bu bölümleri yazmış birçok kişi vardır eminim. Ama arasında eminim ki ailesinin işte bak memur olursun, daha rahat olursun vesaire diyerek onlara da ayrı bir pencereden baktığımızda tabii ki hak veriyorum ama e, birçok kişi zorla yazdırılıp işte ya da gönderilip seçtirilip bu alanlarda okuyup şu an atanamadığı için bir sürü sıkıntı yaşayan kişiler var. Yani demek istediğim şu, öğretmenlikten aktarma sebebim şu. Özellikle şey olarak söylemiyorum ama işte bundan bir 10 yıl, belki 15 yıl öncesi, 20 yıl öncesi işte öğretmenlik mesleği garanti işte para kazanabileceğin, rahat edebileceğin bir iş olarak görünürken, yani insanlar çocuklarının iyiliği için bu alanları yönlendirirken şu an baktığımızda işte oradan mezun olan çocuklar ki bir öğretmenlik eğitim fakültesini kazanmak, işte okumak, bitirmek çok büyük bir iş, yani öyle basit de alınabilecek bir şey değil. Herkesin girebileceği yerler değil. Herkesin, özeller için bilmiyorum artık, onlar için bir şey diyemem ama en azından devlet üniversiteleri için bunu çok net söyleyebilirim. Okumak ayrı, kazanmak ayrı, devam etmek, bitirmek ayrı bir iş. Ama baktığımızda birçok şu an mutsuz kişi var ve bir insanın hangi işi yapıyor olursa olsun her işin içerisinde çok iyi yapanı, ki onlar severek yaptığı için, çok kötü yapanı da var ki onlar da sevmeyerek yaptığı için. Ve şu an etrafımda da çevremde de gördüğüm çok çok kaliteli, çok iyi, çok güzel, şefkatli öğretmenler varken tam tersi öğretmenler de var. İşte o öğretmenler belki de işte mühendis olmak isteyen, belki ressam olmak isteyen, belki başka bir şey olmak isteyen kişilerin madde dünyasındaki daha rahat edebilmek adına seçmiş olan kişiler olarak düşünüyorum. Yanılıyor tabii ki olabilirim ama ya da aralarında tabii ki farklılıklar olabilir ama
O yüzden her ne olursa olsun neden bu konuya girdik bilmiyorum ama yani özellikle şunu biliyorum ama kitle benim yaşıma yakın daha çoğunlukla işte ben 34 yaşındayım. Benim yaşıma yakın arkadaşlar var ve bu kişiler ya da benden biraz daha büyük kişiler var. Anne olan ya da anne olacak ya da anne olmuş, hatta işte anneanne, babaanne olmuş ya da dede olmuş kişiler artık yaşlar, çünkü dedelikte, anneannelikte falan da bayağı düştüğü için. Burada demek istediğim, çocukları, torunlarımızı, çocuklarımızı yönlendirirken şu anın şartlarıyla iyi olsun diye bir şeylere doğru iktiriyoruz ama aslında gerçekten iyi mi? Ama bir çocuk gerçekten madde tarafına bakmadan yeteneği doğrultusunda yönlendirildiğinde her ne olursa olsun, bakın bunu çok net, yani imzamı atarım bunun altına. Bir çocuk yeteneği üzerine yönlendirilirse, zaman, mekan, şu bu hiç fark etmeden kendi sevdiği işi yaparken her dönemde her türlü para kazanmayı sağlar kendine. Her türlü güzel imkanları sağlar. Çünkü severek yaptığınız şey, kalbinizden gelen o enerjiyle beraber akıttığınız iş, sevginin olduğu her şeyde bolluk vardır, bereket vardır. Buna emin olabilirsiniz. O yüzden lütfen daha çok böyle yönlendirmelerde ya da desteklerde bu şekilde aktarırsak çok çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Devam ediyorum. Çok konuştum diyecekler şimdi, yorumlara bir sürü şey gelecek. Şimdi sizin hayatınızda neler olabilir dediğimde istediğiniz yorum yapabilirsiniz. Benim için çocuklar çok kıymetli. Burada da çocuklarla ilgili güzel bir şey söylediğime inanıyorum. Tabii ki doğru bulmayan arkadaşlarıma saygım sonsuz. Onlar da söyledi gitti dersiniz. Çok dikkat almanıza gerek yok. Şimdi sizin hayatınızda neler yaşayabilir dedim, sizinle ilgili neler olabilir dediğimizde Kılıç Kraliçesi konuşamadım. Kupa Beşlisi ve Kılıç Beşlisi. Şimdi mantığın çok fazla çalıştığı bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Çok karamsar bir enerjisi var. Ya bu karın ruhundan kaynaklı olabilir. Biraz ciddi şekilde hatta sevgisiz kalmış biri olarak geliyor. Şimdi buradaki enerjiye baktığımızda sizin daha çok kendinizi çektiğiniz bir sürecin içerisinde olduğunuzu düşünüyor aklınızdaki kişi. Daha çok bu zamana kadar hep verici enerjilerde siz olmuş olabilirsiniz ama artık burada ben demeye başladığınız, sınırlarınızı çizmeye başladığınız bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Bir bakıma güzel bir enerji buradaki. Ve sizin bu tavırda olmanız, sizin biraz daha kendinizi korumaya almanız, onun birazcık daha bir şeylerin farkına varmasına sebep olmuş diyebiliriz. Yani burada en çok şunu söyleyebilirim. Sizi kaybetmekten bu zamana kadar korkmamış biri olabilir bu kişi ama takındığınız tavırla beraber ya da işte sizden gelen enerjiyle beraber burada artık sizi kaybedebileceğiyle ilgili bazı korkuların ortaya çıktığını söyleyebilirim. Bu bir bakıma güzel bir şey. Çünkü burada bir taktik vesaire gibi bir şey değil bu. Sizin yaptığınız. Siz gerçekten bu enerjiyi ortaya koyduğunuzda karşınızdaki kişi bunu çok net bir şekilde algılamış. Ve bazıları için belki gerçekten elinden gelen bir şey olmadığını düşünüyor. Her zaman her şey yapılabilir ama buradaki kılıç beşlisiyle beraber biraz böyle hani dank etti denir ya, işte bir şeyleri sorgulamaya başladı, kendini sorgulamaya başladı ve kendiyle savaşın içerisine girdiği bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Burada en net sizinle ilgili bir kaybetme korkusu var. Şimdi ailesiyle ilgili neler olabilir dediğimizde kılıç ikilisi. Biraz ben buradaki aileyle ilgili durumun sizinle ilgili durumdan kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi buradaki kılıç beşlisiyle o savaş aslında aile ile sizin arasında. Dediğim gibi üçlü bir durum varsa özellikle burada eşle ilgili durumlar ya da o evlilikle ilgili durumlar ve siz diyebiliriz. Şimdi kılıç ikilisi imparator ve asılmış adam. Şimdi ikilemleri çok fazla. Nasıl karar vereceğini bilmiyor. Şüphe enerjisi de yüksek olarak geliyor. Çünkü burada imparator enerjisi var. Bir baba olabilir buradaki kişi. Ya da egosal bazı durumlar olabilir. İşte statüsel durumlar olabilir. Aile içerisinde bazı kararlar alması gerekiyor. Çözülemeyen sorunları çözmesi gerekiyor. Ve bunu yaparken gücünü de koruyarak yapması gerekiyor. Ve bunu yani burada alacağı karar onun aslında biraz statüsünü ya da o gücünü biraz düşürecek bir karar gibi. Ve bu yüzden de ne yapacağını çok da bilemeyen bir enerjide. O yüzden de daha çok sessiz, sakin kalmayı ve biraz böyle havayı koklamak derler ya. Biraz bu enerjilerde ne yapacağını değerlendirmeyi düşünüyor diyebiliriz. Şimdi
Onun hayatında bunlar oluyor. Sizin hayatınızda neler olabilir? Burayı dinlemek istemeyen arkadaşlarım geçebilir. Yani ben kendimle ilgili bilgi almak istemiyorum diyenler oluyor. Buraya geçebilirsiniz. Videonun sonuna doğru şifa ile ilgili hangi şifalı taşın enerjisine ihtiyacımız var, buna bakacağız. Şifaya dahil olmak istiyorsanız o alanı dinleyebilirsiniz. Onu da dinlemek istemiyorsanız videoyu kapatabilirsiniz. Şimdi bugün sizin hayatınızda neler olabilir? Mars olarak geliyorsunuz. Mücadele, hırs, öfke, savaşmak, yoğun tutku, cinsellik, libido artışı, eril enerji dedi. Eşek metaforu olarak geliyorsunuz. Duyguların farkında olmayan, her işe düşünmeden atılan, kıt anlayışta olan, fark edemeyen. Şimdi burada birazcık şöyle bir enerji var. Kılıç kraliçesi geldiği için. Bakın biraz önce de aklınızdaki kişinin kartında da kılıç kraliçesi gelmişti. Şimdi burada biraz öfkeli olduğunuz bir sürecin içerisinde olabilirsiniz siz. Öfkeli, kızgın, böyle daha böyle mantık tarafıyla davranmak istediğinizde ama şimdi Kova, ikizler, terazi burçlarından olabilirsiniz ya da yükseleniniz olabilir. Ya da bu burçlardan olmasanız bile şu an enerjisinde biraz böyle fevri bir öfke içerisinde olabilirsiniz. Bu yüzden daha da böyle asıl görmeniz gereken şeyleri göremediğiniz, yani orada bir öfke varsa o öfkenin ne olduğunu tam olarak anlayamadığınız bir süreçte olabilirsiniz. Yani eşek metaforu bize bunu söylüyor. Bu ne demek? Şimdi öfkelisinizdir ama oradaki öfkenin altında işte örneğin size yeterince değer verilmediğini düşünüyorsunuzdur. Değersizlik duygusudur. Orada işte o öfke ya da sizi öfkelendiren kişi ya da duruma odaklanmak yerine değersizlik duygunuza odaklanarak orayı şifalandırdığınızda aslında birçok alanı oradan arındırmış olacaksınız, açmış olacaksınız. Ama şu an o öfkeden kaynaklı birazcık da bunu yapamıyorsunuz. Ama kılıçlar biraz, yani hava grupları biraz şeydir. Hemen gelip geçici bir enerjidir. O yüzden böyle çok yüksek bir enerji olarak konuşalım söylemiyorum ama yine de dikkat edin çünkü çok o ani bir öfkeyle, sinirle söylemek istemediğiniz ya da daha sonra pişmanlık duyabileceğiniz şeyler söyleyip yapmayın. Biraz daha evet şu an sinirli olabilirim ama işte bu geçecek, bunu büyütmemem gerekiyor gibi bir telkin yapabilirsiniz kendinizden. Korku, kasırga, yavaşlama, düşünmek, ödün, ayrılık ve ihtiras kartı geldi. Burada öfkenin dahilinde, öfkeyle beraber birazcık da böyle tutkusal enerjinizin de yüksek olduğunu söyleyebilirim. Şimdi korku durumu çok yüksek. Biraz sıkıntılı süreçlerden geçtiğiniz ortada. Hala da bu var ama bazılarınız için ortada bir olay yokken bile beyninizin içinde sürekli bir negatif senaryo dönüyor olabilir. Burada birazcık bunun şeyi var. Çok düşünmekten kaynaklı ya da hep söylüyoruz ya, burada hayal gücünüzü, düşünce gücünüzü iki türlü kullanabilirsiniz. Bir, negatif senaryolar üreterek o enerjiye kendinizi çekip o tarz olayları hayatınıza çekebilirsiniz. Ya da pozitif olaylara, pozitif senaryolara odaklanarak pozitif olayları hayatınıza çekersiniz. Burada birazcık korku ve negatife yönelme var. Bunu çok böyle büyütmeden şifalandırmaya ya da büyütmeden onu hissettiğiniz anda örneğin Ho'oponopono'yu yapabilirsiniz. Özür dilerim, lütfen beni affet, seni seviyorum, teşekkür ederim deyin. Daha sonra düşündüğünüz, örneğin sizi terk edeceğini düşünüyorsunuz diyelim karşınızdaki kişinin. Tam tersi, sizin yanınıza geldiğini, sizinle çok güzel bir şekilde konuştuğunu, ne duymak istiyorsanız karşınızdan size bunları söylediğini hayal edebilirsiniz. Bu enerjiyi ortaya çıkardığınızda hayal gücü gerçekle bilinçaltı, beynimiz, konuşamadım, hayal gücümüz de oluşturduğumuz şeyin gerçek mi ya da hayal mi olduğunu fark etmez, anlamaz bilinçaltı. O yüzden yani kurduğunuz hayalleri gerçek olarak, yaşanmış olay olarak alır. O yüzden hayatınıza o tür olayları tekrar tekrar çeker. Şimdi o yüzden bu enerjiyi biraz böyle toparlamanız gerekiyor diyebiliriz. Özellikle buradaki o korku ve karmaşa durumu sürekli kendinizden vermekten kaynaklıysa buraya bakın lütfen. Ne için ödün veriyorsunuz? Ne için çabalıyorsunuz? Ya da sizin verdiğiniz ödün kadar karşınızdaki kişi de bunu yapıyor mu? Burayı güzel değerlendirmek gerekiyor. Burada bir farklı bir pencere açılabilir sizin için.
Genel olarak hayatın çok yavaş olduğunu, bir şeylerin böyle çok istediğiniz gibi ilerlemediğini düşünüyor olabilirsiniz. Sadece ilişkinizde ya da genel olarak hayatınızda her şeyin böyle düşünme aşamasında kaldığını, gerçeğe dökülemediğini düşünüyor olabilirsiniz. Bununla ilgili gerçekten bunu istiyor muyum sorusunu sormak gerekiyor diyebilirim. Çünkü özellikle işte birçok teknik yapıyorsunuz, birçok şifa çalışması yapıyorsunuz ya da farkındalığınızı değiştirdiniz, dönüştürdünüz ama hayatınızda bir şeyler değişip dönüşmüyorsa eğer, burada bilinçaltında gerçekten bunu isteyip istemediğinize bakmak, aynı zamanda bu olayın, yani gerçekleşmemenin sizin için ikincil bir kazancı var mı, buna bakmak çok çok kıymetli. Çünkü büyük ihtimalle bu kadar çaba harcayıp da bir şey değişmiyorsa bu ikisinden biri vardır. Bunun yanı sıra ayrılıkla ilgili korkularınız çok yüksek olabilir. Bir süredir ayrı olabilirsiniz ve düzelmesi için, beklenti içinde olabilirsiniz ama burada hiçbir hareketlilik gerçekleşmiyor olabilir. Ve bu durum, karşı tarafın kaçıyor olma durumu sizi daha da çok böyle ona çekiyor olabilir. Burada da bağlı ilişkilerle ilgili ilişki stilinize bakmanızda fayda var diyebilirim. Kaygılarınızı arttırıyordur çünkü o kaygıların artmasıyla beraber o kişiye karşı daha büyük bir aşkla bağlandığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ama orada önemli olan ya da gerçek olan aslında o kaygısal durumdur. Şimdi günün olumlaması, hedeflerime kolaylıkla ulaşıyorum, evrenle uyum içerisindeyim diyebilirsiniz. Melek kartı yolculuk var dedi. Aldık, kabul ettik. Güzel, harika bir yolculuk en kısa zamanda hayatınıza aksın diyelim. Bugün biraz takılmış olabilirim. Yanlış cümleler kurmuş olabilirim. Affola. Şimdi bu video ne zaman denk gelirseniz gelin. Bu videoyu izleyecek olan ve yorumlara evet yazacak olan arkadaşlarım için niyet alıyorum. Hangi şifalı taşın enerjisine ihtiyacınız var? Kaplan gözü geldi. Yorumlara evet yazan, bu videoyu beğenen arkadaşlarım için niyet alarak bedenlerine, alanlarına kaplan gözü şifalı taşının enerjisinin yüklenmesini sağlayacağım. Bu enerji çalışmasının, şifa çalışmasının gerçekleşmesi için özgür iradeden kaynaklı onay vermeniz gerekiyor. Yorumlara evet yazan arkadaşlarım için ya da izin veriyorum yazan arkadaşlarım için geçerli olacak. Tekrar edeyim. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. İzin verdiğiniz andan itibaren bedeninize, alanınıza enerji yüklemesi yapılacak. Mümkün olan arkadaşlarım gözlerini kapatsın. Başlarından aşağı şifa çalışması için izin veren arkadaşlarım başlarından aşağı böyle harika bir ışığın aktığını ve tüm vücudunu sardığını hayal edebilir. Çalışmayı ben zaten niyet alarak izin veren arkadaşlar için yapmış olacağım. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdiden izin veren arkadaşlara şifa olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.